Herkese merhaba. Eğer videolarımdan birine ilk defa denk geldiyseniz ismim Berfu. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığım en detaylı koptik dikiş anlatımı videosuna gelen yorumlar üzerine bu videoda kapakları nasıl hazırlayabileceğinizi yine detaylı bir şekilde anlatıyorum. Yeterli malzemesi olanlar veya olmayanlar için iki farklı kapak yapımı göstereceğim. Dilediğiniz kısmı izleyebilmeniz için videoyu bölümlere ayırdım, fakat ezbere bir anlatımdan ziyade mantığını anlattığım ve aralarda da küçük ipuçları verdiğim için hepsini izlemenizi tavsiye ederim. Hadi başlayalım. Diyelim ki hiç malzemeniz yok, sadece kağıtlarınız, ipiniz ve iğneniz var ve koptik dikiş videomu izleyip siz de yapmak istediniz ama kapak olarak ne kullanabileceğinizi bilmiyorsunuz. Size güzel bir haberim var. Etrafınızdaki bütün işe yaramaz kutular defter kapağınız olabilir. Alışveriş veya kargo kutularınızı istediğiniz ölçülerde keserek kapak olarak kullanabilirsiniz veya birçok markanın bu şekilde kendinden desenli kutuları da bulunuyor. Daha güzel görünsün isterseniz çok iyi bir alternatif olabilir. Ben bu videoda yıllar önce yaptığım bir müze ziyaretinden kalan kutudan kestiğim parçaları kullanacağım. Burada ufak bir ipucu vermek istiyorum. Önce kapağı hazırlarsanız sayfaları kapak ölçülerine göre veya sayfaları hazırlarsanız da tam tersini yapmanız gerekecek. Kartonlardan iki eşit parça kesiyorum. Birini ön kapak, birini de arka kapak olarak kullanacağım. Koptik dikişte defterin sırtının en dışında kalan dikişler bağlayıcı dikişlerdir. Yani bir sonraki forma ile bağlantıyı sağlarlar. İçteki dikişler ise aynı göreve ek olarak defteri sağlamlaştırırlar. Bu sebeple koptik dikişli defterinizde en az 3 adet dikiş sıranız olması defterin uzun ömürlü olması için çok önemlidir. Öncelikle sırt olarak düşündüğümüz kenara 1 santim uzaklıkta bir çizgi çekelim. Bu deliklerin aynı hizada olmasını sağlayacak. Ekranda gördüğünüz şablonu baz alarak delikler için işaretler koyalım. Karton kutular boşluklu yapıya sahip olduğundan kolayca iğneyle de delebilirsiniz. Burada da ufak bir ipucu geliyor. Delme yönü dışarıdan içeri olursa defteriniz daha güzel gözükecektir. Diğer kapağı delmek için artık ölçülere ihtiyacımız yok. İlk deldiğiniz kapağı şablon olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde aynı yerlerden işaretleyip diğer kapağı da delelim. Bu kadar basit. Koptik dikiş için kapaklarınız hazır. İkinci yöntemi bütün malzemeleri aldığınızı varsayarak anlatacağım. Yani yapıştırıcınız, kaplamak için malzemeniz, mukavvanız hazırsa istediğimiz tasarımda bir kapak hazırlayabiliriz. Desensiz düz bir kutudan parçalar kestiyseniz de bu şekilde kapağı hazırlayabilirsiniz. Ben bu işlem için A5 ölçülerinde 2 adet mukavva kullanacağım. Mukavvaları kaplamak için bir dergiden çıkan Cahit Zarifoğlu posterini kullanacağım. Üzerinde güzel de bir şiiri var. Bu şiiri defterimin ön kapağı yapacağım. Öncelikle posterin kullanacağım kısmını keserek başlıyorum. Kapak olarak kullanacağımız mukavvaya tamamen olacak şekilde yapıştırıcıyı sürelim ve kağıda yapıştıralım. Kağıt kullandığımız için okullarda da kullanılan bu tarz bir katı yapıştırıcı işimizi çok kolay görecektir. Çevirip üzerindeki hava boşluklarını cetvel veya kağıt katlama aparatı yardımıyla alabilirsiniz. Kenarlardaki fazla boşlukları keselim. Eskiden okulda yaptığımız kitap, defter kaplama işi gibi yapacağız aslında. Köşeleri görüldüğü gibi açılı olarak keselim ve tam mukavvanın köşesinde yarım santimlik bir mesafe bırakmaya özen gösterelim. Karşılıklı iki kenara yapıştırıcı sürelim ve bu şekilde yapıştıralım. Baş parmağın ucuyla köşelerdeki fazlalıkları içeri bastıralım. Kalan iki kenarı da yapıştırıcı sürüp katlayarak yapıştıralım.
İç kısımda mukavva gözükmesin diye burayı dilediğiniz renk kağıtla kaplayabilirsiniz. Ben posterimden kalan kağıdı kullanacağım. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey, İçe yapıştıracağımız kağıdın kenarları mukavva ölçüsünden birer santim kısa olmalı. Uygun ölçüde parçayı keselim. Kağıdın her yerine yapıştırıcıyı sürüp mukavvayı ortalayarak yapıştıralım. Diğer kapağı da aynı yöntemle hazırlayalım. Ben arka kapak olarak siyah tercih ettim. Kapakları deldikten sonra koptik dikiş için hazır olacaklar. Buradaki örnekte videonun başında anlattığım 6 adet dikiş sırasını görebilirsiniz. Mukavvalar kutu kartonlarına göre daha sıkı olduğundan burada biz iğnesi kullanacağım. Biz iğneniz yoksa makasınızın sivri ucunu da kullanabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz ölçülere göre delikler için işaretler koyalım. İşaretlediğimiz yerlerden kapağı delelim. Videonun başında yaptığımız gibi iki kapağı üst üste koyup mevcut delikleri şablon olarak kullanıp diğer kapağı da delelim. Ve bu kadar. Kapaklarınız koptik dikiş için hazır. Bu videoda özetle yeterli malzemeniz olup olmamasına göre iki farklı yöntemle koptik dikişli defter için kapaklar hazırladık. Bir tanesi hiç yapıştırıcı ve çok fazla kesme biçme gerektirmeyen bir yöntem. Diğeri de istediğiniz tasarımları kapak olarak kullanabileceğiniz biraz daha uğraştırıcı bir yöntem. Tercih sizin. Benim defterlerimde gördüğünüz süslemeler farklı malzemeler satın almayı gerektiriyor. Bu yüzden her izleyenin yapabilmesi için videoda onlara yer vermedim. Umarım bu anlatım sizin için faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izleyerek yaptığınız defterleri Instagram üzerinden benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.